Yani Yapabilirsin kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size kalemlik yapımı göstereceğim. Basit bir kalemlik yapımı olacak bu. Şimdi ilk malzememize geçelim. Şöyle 1,5 litrelik bir pet şişe var. Şöyle. Bir yarım litrelik şöyle bir su var. Şöyle. Kalem var. 2 tane plastik eldiven. Maket bıçağı. Makas. Ve yarım kilo alçımız var. Şöyle. Arkadaşlar bir de sulu boyamız var. Onu ilerleyen aşamalarda kullanacağız. Malzemelerimiz bunlardı. O zaman şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi şişelerimizin şurasına ve bunun burasına şu kalemimizle çizgi koyduk. Keçeli kalem veya pilot kalemle koyabilirsiniz. Şöyle koyduk onu da. Mesafesi şöyle. Şu küçük pet şişemizi 1,5 santim yerden 1,5 santim havaya kaldırıyoruz neredeyse. Şu iki çizgiyi yan yana gelecek şekilde havaya kaldırıyoruz. Ve yerden 1,5 santim yüksekte olacak bu şişe. Böyle bir şekilde çizgilerimizi koyuyoruz. Yani kaldırıyoruz. Yani yerden 1,5 santim kaldırıyoruz 2 santim. Bu çizgileri yan yana koyuyoruz. Böyle bir yapabilirsiniz çizgilerin yerine. Şimdi arkadaşlar bunları böyle çizgilerimizi koyduk. Şimdi bunları keseceğiz. O zaman kesip gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu çizgimizden bu pet şişemizi daha kesmedik. Bu pet şişemizi çizgimizden kestik. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi artık üst kısmını kullanmayacağız. O yüzden bunu kenara kaldırıyorum. Şimdi buraya alçımızdan şöyle bir miktar şuradan şu kadar koyduk. Şöyle göstereyim alçımızı. Şimdi alçımızı biraz su katacağız. Ki karıştırabilelim. Sıvı hale getirelim. Böyle. Biraz daha alçımdan katıyorum. Suyumdan katıyorum. Şöyle. Böyle kattım. Arkadaşlar bu arada bu alçı karton piyer alçısı. Bunlardan bulabilirsiniz hırdavatlarda, yapı marketlerde. Böyle şimdi bununla karıştırıyorum. Şöyle. Arkadaşlar ben bunu böyle karıştırıp geliyorum hemen. Arkadaşlar şöyle suyumuzu şuraya kadar dökmüştük. Biraz fazla geldi. O yüzden biraz daha alçımızdan koyduk. Şöyle tam yani biraz daha katıya yakın olması gerekiyor. Tam su olmaması gerekiyor. O yüzden biraz daha alçımızdan kattık. Ve hala karıştırmaya devam ediyorum. Birazdan olacak. Şöyle karıştırıyorum. Arkadaşlar ben bunu biraz daha karıştırıp geleceğim. Evet arkadaşlar, şimdi karıştırmam bitti. Şöyle kıvamını göstereyim size. Bir de yarısına kadar oldu böyle alçımız. Şöyle kıvamını göstereyim. Şöyle krema kıvamında bir şey oldu. Biraz akışkan. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir akışkanlığı var. Şöyle göstereyim. Böyle. Şimdi o zaman diğer aşamamıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi şuraya siyah bir çizgi koymuştuk. Şimdi bunu kesmeyeceğiz. Şöyle bunu batıracağım ve şu siyah çizgi, şuradaki siyah çizgi buraya gelene kadar batıracağız. Şimdi o zaman şunu şöyle yapıyorum. Şöyle batırıyoruz. Şöyle sağ sol yaparak. Evet, şu siyah çizgimize denk geldi. Biraz daha sağ sol yapıyoruz. Böyle sağ sol yaptık. Şöyle yaptım. Arkadaşlar şimdi bunu böyle yaptım. Şimdi o zaman diğer aşamamıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle şişemi çıkar. Yani ilk öncelikle bunu suyla yani daldırmanız önemli. Benim gibi daldırırsanız olur. Ben şimdi suyu boşaltacağım ve kolayca çıkartabileceğiz onun içinden. Şimdi suyumu şu kaba boşaltıyorum.
Şöyle. Gerisinde de biraz kaldı. Onu da boşalttım. Şimdi şişemiz şöyle. Şimdi ben bu şişeyi bunun içinden çıkartacağım. Çıkartıp geleceğim. Arkadaşlar şimdi şu etrafındaki şişeden bir parça kestim ve şöyle çevire çevire çıkarttım. Etrafındaki şeyi bir parça kesiyorsunuz ve çevirerek şöyle çıkartılabiliyor kolayca. Üstten birkaç kırılan yer oluyor. Biz onları düzelteceğiz şimdi birazdan. Biz de şu ortadaki pet şişeyi de içindeki suyu boşalttığımız için şöyle büzdük. Şöyle ve çekince şöyle kolayca çıkıyor. Aynı zamanda şişenin desenleri de buraya çıktı. Şişenin desenleri şöyle göstereyim sizlere. Şurada da kalemlerimizi koyacağımız yer, yani kalemliğimizin içi oluştu. Şimdi arkadaşlar biz bu şu kenarlarda gördüğünüz gibi birkaç parça kırılıyor. Şurayı düzleştireceğiz. Bundan sonra yine sizlere döneceğiz. Arkadaşlar bunu düzeltirken de şöyle makas yardımıyla veya bıçakla da olabilir. Şöyle düzeltiyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi böyle düzenleştirebilirsiniz. Siz de şekli nasıl çıktıysa ona göre düzeltin. Şöyle gördüğünüz gibi ben bunu biraz daha düzenleştireceğim. Biraz daha düzenleştirip geleceğim ben. Evet arkadaşlar, kalemliğim bitti ve çok güzel oldu. Şöyle boyadım. Üçgenleri boyadım. Siz isterseniz üçgenleri boyamayabilirsiniz. Aralardan ben siyah geçtim. Sadece aralardan siyah da geçebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz renklerle boyayabilirsiniz. İsterseniz siyah beyaz boyayın, isterseniz renkli. O size kalmış. Ben böyle boyamayı tercih ettim. Pet şişeniz de farklı olabilir deseni. O yüzden pet şişeniz nasılsa ona göre boyayın. Bir de bunda biz söyledim ama yine söyleyeyim. Karton piyer alçısı kullanılması gerekiyor. Daha hızlı kuruyor. O yüzden daha iyi oluyor. Bir de bunda guaj boya ya da sulu boya kullanabilirsiniz. Guaj boya da kullanılabilir. Ben sulu boya kullandım. En az 3 saat beklemeniz gerekiyor bu arada kuruması için. Benimki şu an tam kurudu. Şöyle. Bir de şu pet şişeyi batırırken çizgiye dikkat etmenize gerek yok. En dibe kadar batırırsanız iyi olur. En dibe kadar batırın ve ondan sonra işte çıkartıyorsunuz. Bir de şuraları da bıçak yardımıyla veya makas yardımıyla şöyle kıt kıt kırmanız gerekiyor. Tam düz çıkmıyor çünkü. Ama çok güzel oluyor. Şöyle içinde göstereyim. Şöyle. Böyle. Böyle kalemlerinizi de koyarak bunu kalemlik olarak masanızda, okulda, her yerde kullanabilirsiniz. Bunu bu arada öğretmenler gününde öğretmeninize de hediye edebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Ama bence çok güzel bir çalışma oldu. Ben bunu kullanacağım ve çok güzel bence. Sizin de yapmanızı öneririm. Hem basit malzemelerle, ucuz malzemelerle yapılabilecek bir kalemlik oldu ve görüntüsü çok güzel. Sizin de yapmanızı öneririm. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tam şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Bir de şurada 2 video çıktı. İkisinden birine gidebilirsiniz. Görüşmek üzere.